8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz üroloji uzmanı, operatör doktor Eyüp Burak Sancak. Eyüp Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz Eyüp Hocam. Hoş bulduk Nasılsınız? Burcu. Teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Bugün çok önemli bir konumuz var. Herkeste belki sık ama söylenmeyen, hele ki kadın ve erkekte daha da ayrı söylenip söylenmeyen bir konumuz var. Kadında ve erkekte idrar kaçırma. Gerçekten kadında ve erkekte idrar kaçırma farklı mıdır hocam? Erkekte olan, bugün asıl kadındaki kaçırmaları konuşacağız ama erkektekini çok kısaca bir özet geçecek olursak, erkeklerdeki kaçırma daha çok idrar sonrası kaçırma şeklinde, terminal dribbling dediğimiz idrar bitmesine rağmen damla şeklinde kaçırmayla kendini gösterir. Ve daha çok da ameliyatlar sonrasında, özellikle prostat ameliyatı sonrasında idrar kaçırmayla kendini gösterir. Erkek üretrası uzun olduğu için ve idrar kanalındaki tutma mekanizmaları güçlü çalıştığı için erkeklerde problem olmayan hastalarda idrar kaçırmayı pek görmeyiz. Nörolojik problemi olan kişilerde bir de erkeklerde işte nörolojik problemlerin tamamı, çünkü mesaneyi inerve eden beyinden, omurgadan ve periferik sinirlerden sürekli bir uyarı vardır mesaneye. Parkinson'dan tutun da alkole bağlı veya bazal hücreli beyindeki tümörlerden tutun da MS'e kadar tüm nörolojik problemler erkekte ve kadında idrar kaçırmaya neden olabilir. Kadındaki durum daha farklı Kadındaki birçok nedenden dolayı olabilir. Peki kadınlardaki bu idrar kaçırmayı tiplerini açıklar mısınız? Çünkü bazısı bildiğim kadarıyla hareketli, bazısı durur. Yani dinamik, statik diyerek ayıracaksınız herhalde. Evet, çok güzel. Yani kadındaki idrar kaçırmanın tipleri aslında 3 tip kaçırmamız var. En çok korktuğumuz taşma tipi kaçırma. Belli problemlere bağlı olarak özellikle prolapsus, yani rahim sarkması, mesane sarkması gibi durumların neticesinde idrar kanalı tıkanabiliyor ve hastalar mesaneleri dolu olurken aynı zamanda kaçırabiliyorlar. Nasıl taşıyor? Mesane dolu, böbreklerden gelen idrar fazlası dışarıya aktarılıyor, kaçıyor. Bu durum taşma tipi kaçırma olarak değerlendiriliyor ve bizim aslında korktuğumuz bu. Neden? Çünkü böbrekleri etkileme ihtimali var. Bir de özellikle Alzheimer, demans gibi hastalar mesanelerin dolu olduklarının farkına varamıyorlar. Bunlarda da gene taşma tipi kaçırma olabiliyor. Bu hastalığı değerlendirmek lazım. Taşma bir tip, ama daha çok karşımıza çıkan 2 tip var. Bunlar sıkışma tipi kaçırma, yaklaşık kaçırma tiplerinin %50'sini oluşturabiliyor. Diğeri de stres tipi kaçırma. Stres tipi kaçırma öksürünce, aksırınca, yerden bir şeyi kaldırdığımızda, güldüğümüzde olan kaçırmadır. Sıkışma tipi kaçırma ise aciliyet hissiyle beraber tuvalete giderken yolda kaçırmadır. Bir aciliyet hissi vardır. Bu daha nadir gözüküyor. Stres tipi çok daha yaygın gözüküyor. %40-50'ler oranında stres tipi gözükmekte. Şimdi idrar kaçırma deyince kadınlarda genellikle gebelik sonrası olarak anlaşılıyor ama genç kızlarda da olabiliyor bu. Evet, çok doğru. Bununla beraber yani genç kızlıkta hani neler yapılabilir? Yani ileride idrar kaçırmayı engellemek için ne yapılmalı? Şimdi genç kızken oluyorsa doğumdan sonra daha da feci olacaktır. Ya da hiç doğum olmamasına rağmen genç kızlarda neden oluyor? Evet. Şimdi idrar kaçırmasına neden olan belli tetikleyici etiyolojik faktörler var. Bunları güzel biliyor olmamız lazım. Bunlardan birincisi pelvik taban kaslarının yeterli olması lazım. Yani pelvik taban kasları bizim kadınların idrar kanalını çepeçevre saran ve idrar kaçırmayı engelleyen kas tonusudur. Bu kas tonusunun güçlendiren hareketler veya bu kas tonusunun güçlü olması ileride olacak kaçakları engelleyebilir. Ne gibi önlemler alınabilir bunun için? Alt karın kas egzersizleri, Kegel egzersizleri, pelvik taban kas egzersizleri, bunlar yani Kegel egzersizi diye yazıp hastalarımız aratacak olursa karşılarına çıkabilir. Bu egzersizler ileride olabilecek kaçırmaların önüne geçebilecek yöntemlerdir. Kilo çok önemli bir problem. Sadece kilo vererek idrar kaçırması düzelen hastalarımız var. Sigara önemli bir faktör. Sigara içen kişilerin mesanesi daha hassas. Bu sigara nedeniyle hem iyi yaşamın gerektirdiği bir etiyolojik neden olarak hem de ek olarak idrar kaçırmaya getirdiği yük nedeniyle sigara bırakılabilir. Bir de
idrarı tetikleyen kaçırmayı tetikleyen bazı yiyecek ve içecekler var. Özellikle kafein gibi. Kahve mesela, alkol mesela. Bunun haricinde mesaneyi uyarıcı bazı bitkisel ürünler var. Bunlardan uzak durulması, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması mesanenin negatif etkilenerek kaçağa uğramasını azaltan faktörler. Bunlara dikkat edilebilir. Bunlar doğal yöntemler. Çok güzel Evet, anlattınız evet. gerçekten. Hem genç kızlarımızdan hem de gerçekten bunları yaşayanlar için de doğal yöntemler tabii ki başvurulabilir. Ama gerçekten kadınlar bu şikayetinden kurtulabilmek için ameliyat edilir mi? Özellikle erkekler çok farklı bir konu ama kadınlardaki bu idrar kaçırmanın cerrahi yöntemlerini konuşacak olursak sadece kadınlarda stres tipi kaçırmada ameliyatın yeri vardır. Bu da öksürerek, aksırarak, yerden bir şey kaldırdığında, koştuğunda olan kaçırma, gülme tipi kaçırma. Bunlar da dediğim gibi başlangıç tedaviler verilmesine rağmen pelvik taban kas egzersizleri yapıyor hasta. Yaşam tarzını değiştiriyor. 2 saatte bir düzenli idrarını yapıyor, günlük sıvı alımını düzenliyor. Ne fazla ne az su alması lazım. Buna rağmen idrar kaçırma devam ediyorsa bu takdirde karşımıza 17-18 dakikalık midüretral sealing ameliyatları dediğimiz kaldırma ameliyatları çıkmakta. Önceden bunlar açık ameliyat olarak yapılıyordu. İşte kadın doğumcularımızın, ürologlarımızın eski dönemde çok yaptığı büyük ameliyatlar şeklindeydi. Şimdi daha küçük bant yerleştirme yöntemleriyle yaklaşık 17 dakika süren bir işlemle hastanın idrar kaçırması geliyor, ameliyatın oluyor, ertesi gün kaçağı düzelmiş bir şekilde evine gidiyor. Çok da hızlı normal hayatına dönebiliyor hastalarımız. Peki idrar kaçırmada sinir ameliyatlarının yeri var mı? Sinir tedavisi. Sinir tedavisi şöyle, bu bir üst basamak tedavi oluyor. Stres tipinin tedavisinde ameliyatın yeri var. Sıkışma tipinin tedavisinde gene hayat tarzı değişiklikleri, işte hastaların mesanesini bir miktar genişletmeye çalış. Biz tutma deriz hastalara genel olarak. Genel bir inanış vardır. İdrarını tutma, bekletme. Ama hastanın sıkışma tipi kaçırması var ve mesane kapasitesi küçükse biz bunlara tutabildiğin, tam gideceğin zaman 1 dakika daha beklet, öyle git. 3 dakika daha beklet, takip ediyoruz. Alıştırıyorsunuz Evet, mesane eğitimi yapıyoruz. Evet. Aynen, mesane eğitimi yapıyoruz. Mesane eğitimiyle de geçmemişse bir üst basamak tedavi ilaç tedavisi. İlaç tedavileri bize gelen hastalar genellikle 50 yaş üstünde, 60 yaş üstünde hastalarımız olduğunda bir kutu ilaçla geliyor yanınıza ve ben ilaç kullanmak istemiyorum diyor. Bu hastalara alternatif bir tedavi yöntemi olarak sinir tedavileri önerebiliyoruz. Bacaktan gelen sinirler omurgaya, mesaneden gelen sinirlerle aynı noktadan girmekte. Biz mesanenin sinirlerini direkt eğitemiyoruz fakat bacaktan gelen sinirleri eğiterek posterior tibial siniri bu şekilde hastaların sıkışma tipi kaçırmasına çözüm üretebiliyoruz. Böyle 6 veya 8 seanslık bir tedavi sonrasında hastaların kaçağı ciddi manada düzelebilir. Peki botoksun yeri var mı hocam? Botoksu gene botoks o kadar yaygın kullanılıyor ki vücudumuza girmediği yer kalmadı. Evet. Mesanede nasiplendi. Evet. Evet. Mesanede botoks kullanımı bu gene sıkışma tipi kaçırmada bir üst basamak tedavi olarak artık hastamız ilaç kullanmış, çeşitli egzersizleri yapmış, çeşitli sinir tedavilerini almış. Gene kaçırıyorsa mesanenin içerisine belli bir miktarda 12 kadran noktaya belli ölçülerde botoks tedavisi vererek mesaneyi gevşetiyoruz. Botoksun genel etkisi zaten flask yapı oluşturmaktır. Mesanenin kasları gevşediğinde de bu istemsiz kasılmalar azalmakta ve kaçak ciddi olarak durabilmekte. Tek handikap hastalar bazen sonda takılması gerekebilir geçici bir süre ama bu da hastaların yaklaşık %15-20'sinde gözleniyor. %80'inde böyle bir problem oluşmamakta. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bu sıcak bir konuydu. Evet, çok önemli ve çok eğlenceli geçti hocam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz üroloji uzmanı, operatör doktor Eyüp Burak Sancak idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.